Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte orijinal Ramazan pidesi tarifi paylaşacağım. Özellikle aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için ilk etapta 4 su bardağı un, 1,5 su bardağı su ve 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra makinemi çalıştırıyorum ve hamurun yoğrulmasını sağlıyorum. Normalde 2 su bardağı su kullanmamız gerekiyor ama ilk etapta sadece 1,5 su bardağı su kullanıyoruz. Daha sonra yarım su bardağının ne yapacağımı göstereceğim size. Evet, sizin de gördüğünüz gibi ilk etapta mayasız bir hamur yoğuruyoruz. Burası çok önemli. Hamur kendini toparlayana kadar orta ayarda yaklaşık bir 5 dakika yoğuruyoruz. Evet, burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar veya ortasına kadar da izlerseniz videomu beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Bir de eğer beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel ortada toparlandı. Çok da güzel yoğruldu. Şimdi hamurumu alıyorum ve un serptiğim tezgahın üzerinde biraz daha yoğuruyorum. Evet, mayasız hamurumu gördüğünüz gibi yoğurdum. Kıvamına bakar mısınız? Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi hamur yoğurma kabıma tekrar alıyorum ve yaklaşık bir 20 dakika dinlendiriyorum. Bu aşamada un içindeki glutenini salacak ve gördüğünüz gibi esnek bir kıvam alacak. Evet, gördüğünüz gibi hamurum dinlendikçe böyle sakızımsı bir kıvam oldu. Burası çok önemli. Evet, şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Yarım su bardağı ayırmış olduğum suyun içine 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant mayayı ekliyorum ve karıştırıyorum. Evet, mayayı ve şekeri iyice karıştırdıktan sonra mutfak şefimi çalıştırıyorum ve suyumu azar azar ilave ediyorum bu şekilde. Evet, suyumu ilave ettim gördüğünüz gibi. Bu aşamada 1 yemek kaşığı tepeleme un ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi hamur yoğruldukça iyice suyunu emdi ve gayet güzel toparlanmaya başladı. Bu aşamada makinenin hızını en sona ayarlıyoruz ve hamurun iyice toparlanıp ortada birikmesini sağlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel toparlandı. Ortada birikti söylediğim gibi. Ve özellikle hamurumuzun kıvamının da bu şekilde ele yapışan çok cıvık bir hamur olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bakar mısınız? İşte kıvamının gerçekten böyle baktığınız zaman hem sakızımsı olması gerekiyor hem de böyle pencere açılması gerekiyor. Burası çok önemli. Şimdi hamurumun üzerine kapatıyorum ve 1 saat oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel mayalandı. Bakar mısınız, göz göz olmuş gerçekten. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi hamurumu un serpmiş olduğum tezgahıma tekrar alıyorum ve el yordamıyla bu şekilde çeke çeke genişletiyorum. Burası çok önemli. Ve özellikle elimizin yapışmaması için her defasında yağlıyoruz. Evet, hamuru açtıktan sonra şimdi üzerine tekrar katlıyoruz bu şekilde. Ve her defasında elimizi yağlayarak bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede hamurumuzun içine hava hapsolacak ve piştiği zaman böyle hem çok güzel kabaracak, hem çok yumuşak olacak, hem de içi göz göz olacak, emin olabilirsiniz. Evet, en son hamur kesme aletiyle toparladıktan sonra tekrar tezgahımı bolca unluyorum ve hamurumu tekrar alıp böyle tekrar katlaya katlaya büyük beze haline getiriyorum. Daha sonra fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yavaşça hamurumu bırakıyorum ve üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika tepsi mayası veriyoruz.
Bu arada bende mısır irmiği vardı. Bu şekilde altına mısır irmiği serptim. Dilerseniz siz mısır unu da serpebilirsiniz. Bakar mısınız, daha tepsi mayasını almadan böyle kenarları göz göz oldu. Gerçekten çok güzel bir pide oluyor. Evet, bu aşamada hamurumuz mayalanırken biz de şifa suyunu hazırlıyoruz. Bunun için küçük bir kabıma 1 yemek kaşığı un, yarım çay bardağı su ve 1 yumurtanın sarısını ilave ettikten sonra bu şekilde karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pidem gayet güzel mayalandı. Bakar mısınız görüntüye? Bu aşamada hamurumuzu incitmeden, çok fazla bastırmadan hazırlamış olduğumuz şifa suyunu her tarafına sürüyoruz. Daha sonra parmak uçlarımızla orijinal pide görünümü veriyoruz. Üzerine dilerseniz çörek otu, susam karışımı ya da benim gibi sade çörek otu serpebilirsiniz. Evet, şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi pidem fırından çıktı. Şimdi hemen kenara alıyorum ve biraz soğumasını bekliyorum. Çok sıcak. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oldu. Tam istediğim gibi. Gözeneklerin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle yarısını da ikiye böleyim. Bakın. Of of of, gerçekten çok güzel. Şu an iftarı sabırsızlıkla bekliyorum. Altı da çok güzel kızarmış. Üstü de çok güzel kızardı gördüğünüz gibi. Bakar mısınız? Ay, çok güzel görünüyor gerçekten. Tadını çok merak ediyorum. Yumuşaklığına hayran kalacaksınız. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinize paylaşın diyorum. Bugünlük videom buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.